Çukurda Vartolu'nun gidişi birçok soru işaretini beraberine getirdi. Afganistan senaryosuyla diziden ayrılan Vartolu neden ayrıldı ve ne zaman geri dönecek? Bu süreçte Vartolu'yu hiç görebilecek miyiz ve işleyiş nasıl olacak? Cumali ve Efsun arasında yaşanacak sürpriz sahne herkesi ekranlara kilitleyecek. Bunun yanı sıra önümüzdeki hafta bir veda daha bekleniyor. Çağatay'ın müthiş hamlesi işlerin gidişatını tamamen değiştirecek. Karaca'nın sıradaki planı ne olacak ve hangi karakterle ilgili ölüm sinyali verildi? Çukur'un yeni lideri şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Evet, tüm bu mevzuları, merak edilenleri, yeni gelişmeleri ve bomba detayları şimdi sizlerle paylaşacağız. Hemen videoya geçelim. Vartolu konusuna geçmeden önce kısaca geçtiğimiz bölümün final sahnesinden bahsedelim. Sinirlerine bir türlü hakim olamayan Cumali bu defa soluğu Efsun'un yanında aldı ve geçtiğimiz hafta kadınları koruyan Çukur'da bu defa Cumali bir kadına silah doğrulttu. Peki bu sahnede neler olacak? Cumali babasının ölümünden sorumlu olanlardan biri olan Efsun'a ne yapacak? Elbette Efsun'u vurmayacak. Zaten hamile bir kadını vurması fazlasıyla tepkilere yol açardı. Cumali bu defa hassas bir mevzunun içinde bulacak kendini. Akın Cumali'nin Efsun'u öğrendiğini Yamaç'a mesaj atarak söylemişti ve Yamaç abisi Cumali'nin anında Efsun'un yanına gideceğini bildiği için hızlıca Efsun'un evine gelecek ve tam bu anda heyecan dolu bir sahne yaşanacak. Yamaç ne olursa olsun Cumali'ye engel olmak isteyecek. Efsun'a zarar gelmesine izin vermeyecek. Zaten bununla ilgili spoiler'ı geçtiğimiz bölümde vermişti. Yamaç Efsun'la konuşurken tüm bunları benim için, beni sevdiğin için yaptın. Ben olsam ben de aynısını yapardım. Seni sevdiğim için diyerek Efsun'u kurtaracağını sinyalini vermişti. Aynı zamanda bu sahnede Efsun'un hamilelik durumu yine gün yüzüne çıkarak Cumali'nin hassas bir konu içinde kaybolması bekleniyor. Ne de olsa Cumali anne karnındaki bebeğini kaybetmişti. Aynı acıyı yaşatmak istemeyecektir. Evet, Efsun'u babasının katillerinden biri olarak görüyor ancak nasıl ki kahramanın ölümünden sorumlu olan Vartolu'yu saadet bir çocuğu için öldürmediğini söylediyse aynı şekilde Efsun'un hamile olduğunu öğrenirse bunu yapmaya vicdanı zaten el vermez. Kısacası büyük yüzleşmenin yaşanacağı bu sahnede Efsun Cumali'nin elinden kurtulmuş olacak. Tabi bu noktada akıllara gelen senaryolardan biri de Remzi ve Çağatay konusu. Cumali Efsun'un evini Remzi'den öğrenmişti ve Çağatay'ın adamı olan Remzi bu durumu ilk iş olarak Çağatay'a anlatacaktır. Efsun'a karşı farklı duygular besleyen Çağatay ise elbette Efsun'un ölmesini hiçbir şekilde istemez. Hatta Çağatay'ın Cumali'ye karşı kullanacağı çok büyük bir kozu var. Bu konuya Vartolu meselesini anlattıktan sonra yeniden geleceğiz. Şimdi gelelim herkesi üzen ve herkesin merak ettiği Vartolu mevzusuna. Önce Mahsun ayrıldı, sonra Azer'in vedasını izledik, ondan sonra da Arıkböke'nin acı vedasına şahit olmuştuk. Şimdi de Vartolu, Cumali ile tartışıp evden kovulduktan sonra Afganistan senaryosuyla diziden ayrıldı. Fakat bu ayrılık daimi değil, geçici olacak. Peki Vartolu neden ayrıldı ve ne zaman dönecek? İlk olarak şunu söyleyelim. Vartolu kısa bir süreliğine diziden ayrılma sebebi senarist, yapımcı veya başka bir sebep değil. Tamamen kendisiyle alakalı bir durum. Biliyorsunuz aynı zamanda tiyatro oyunları olan Vartolu 12 numaralı adam oyunu için çeşitli yerlerde sahne alıyor. Hem tiyatro oyunlarını sahnelemek için hem de bu korona sürecinde aile içine kapanma sebebiyle Vartolu kendi isteğiyle geçici olarak diziden ayrılmış oldu. Fakat elbette bu süreçte Vartolu ile ilgili senaryolar olmaya devam edecek. Hatta bol bol sesini duyacağız. Gerek Yamaç'la konuşurken, gerek Saadet'le ve Medet'le konuşurken Vartolu'nun sesini duymuş olacağız. Ama yine de bu durum Vartolu'nun yokluğunu fazlasıyla hissettirecek. Hatta izleyicilerden daha şimdiden tepkiler gelmeye başladı. Bu nedenle hem Vartolu'nun yokluğu reytingleri etkileyeceği için hem de senaryo açısından Vartolu'nun diziye dönüşü çok uzun sürmeyecek. En az 3, en fazla 6 bölüm içerisinde diziye dönmesi beklenecek. Ve üstelik öyle bir dönüş yapacak ki beraberinde sır dolu bombayı da patlatacak. Vartolu Almanya'ya gidip döndüğü zamanda da hedefine ulaşarak sır dolu bombayı patlatmıştı. Ve şimdi yine aynı şekilde bir yolunu bularak Afganistan'daki hedefine ulaşacak. Ve döndüğünde Halil İbrahim bombasını yani Cumali amca bombasını patlatacak. Vartolu'nun gelişi Halil İbrahim senaryosuna bağlanınca doğal olarak Cumali amca konusu da biraz ertelenmiş oldu. Bu konu Vartolu'nun dönüşüyle eş zamanlı olarak işlenecek. Yani Vartolu'nun dönüşü ayları bulan çok uzun bir zamanı yayılmayacak. Bunun yanı sıra Vartolu dönüşüyle ilgili müthiş bir spoiler verdi. Hatırlayın, Cumali ile tartışırken sen yerlerde sürünürken geri geleceğim demişti. Ve durum aynen bu şekilde olacak. Cumali derbeder bir hale gelecek. Ve o zaman geldiğinde Vartolu'nun da dönüşü gerçekleşmiş olacak. Elbette bu süreçte Vartolu'yu fazlasıyla özleyeceğiz. Peki Cumali nasıl derbeder bir hale gelecek? Şimdi gelelim bu konuyla birlikte diğer bomba mevzulara. Cumali giderek köşeye sıkışıyor ve artık Selim, Emmi ve diğer elemanlar bile Cumali'nin bu işi yönetemediğini söylemeye başladı. Hatta Selim bunu doğrudan Cumali'nin yüzüne karşı söyledi. Geçtiğimiz haftalarda Selim'in kahramanla olan flashback sahnelerinde Selim'in çukurun başına geçeceğinin sinyalleri verilmişti. Ve şimdi bu zaman geldi çattı diyebiliriz. Selim artık yavaştan çukurun başına geçecek ve çukurda Selim Koçoğlu dönemi başlayacak. Peki Cumali'ye ne olacak? Öfkeyle hareket edip sürekli yanlış hamleler yapan Cumali son olarak tefeci Sermet'e bulaşarak yüklü nakit para karşılığında tapuları teslim etmişti.
Durum tam da Çağatay'ın istediği gibi oldu. Her yerde eli kolu olan Çağatay tapulları ele geçirerek Cumali'ye karşı müthiş bir koz elde etti. Bu arada Çağatay yine geçtiğimiz bölümde teslimat konusunda zekasını göstererek sağlam bir düşman olduğunu, stratejik hareket ederek Koçovalı'ları zor duruma düşüreceğini bir kez daha göstermiş oldu. Çağatay'ın ön planda olacağı bu süreçte Cengiz Erdenet bir hayli geri planda kalacak. Seren Erdenet'i zaten Arıkböken ölümünden sonra hiç görmedik. Kulkan'ın gelmesine ise en az 2 bölüm daha var. Evet, tapuları ele geçiren Çağatay her zaman zaaflardan faydalanma taktiğini uyguluyor ve böylelikle Cumali'yi istediği gibi kullanabilecek. Tapularla tehdit edecek ve elini kolunu bağlayacak. Bu süreçte Selim sahne alacak. Cumali ise pişmanlık ve öfkeyle karışık bir ruh hali içerisine girecek. Yamacın deyimiyle öfkesinin büyük bir kısmını kustu ve hatta Yamacı teslimat sırasında kurtararak yumuşama belirtileri göstermişti, ancak eline yüzüne bulaştırmayı da ihmal etmedi. Cumali karakteri bu diziye fazlasıyla renk katıyor, ancak onun için pek olumlu senaryolar beklenmiyor. Cumali ile ilgili yaşanacak olumsuz senaryolara hazır olun dostlar. Şimdi gelelim Karaca'nın senaryoya yön veren ince planlarına. Azer'i öldürdükten sonra kafasında sürekli planlar kuran Karaca artık harekete geçti ve Cumali'nin öfkeli yapısını iyi bildiği için onu Efsun konusunda gazladı. Kendisinin Azer'i öldürerek gerekeni yaptığını, fakat İdris Koçovalı'nın ölümünde sadece Azer'in parmağının olmadığını, aynı zamanda bu işin içinde Efsun'un da olduğunu söyleyerek planlarını uygulamaya başladı. Tabi sıra Akın'a da gelecek ama Karaca Akın'dan önce Efsun'un ölmesini istiyor. Öte yandan Akın konusunda ise Sultan'a baskı yapacak ve Akın'ı Sultan'ın öldürmesini isteyecek. Sultan'ı bunu yapmayacağı bilinen bir durum. Hal böyle olunca Karaca bu defa Sultan ve Cumali'ye karşı kinlenecek. Neden Akın ve Efsun'un bedel ödemediğini, neden hala hayatta olduklarını sorgulamaya başlayacak. Elbette bu süreç birkaç bölüme yayılarak yaşanacak. Şimdi sizi geçtiğimiz bölümde yayınlanan bir duvar yazısına götürelim. Dikkat edenler daha iyi hatırlayacak. Aliço'nun anlattığı hikaye ile gerçekleri daha iyi kavrayan I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning. Heyecanın üst düzeyde olacağı çatapat sahneleri olacak. Aksiyon dolu bu sahnelerin çekimleri tamamlandı. Öte yandan bir de Akın ve Aliço arasında herkes ekranlarını kilitleyecek heyecan dolu bir sahne olacak. Bununla beraber bir de Murtaza Çağatay senaryosuna şahit olacağız. Geçtiğimiz sezon Çağatay'ın yakalanmasında parmağı olanlardan Murtaza bunun hesabını elbette Çağatay'a verecek. Daha doğrusu Çağatay bunun hesabını Murtaza'dan soracak. Öte yandan Celesun'un son birkaç bölümdür gözükmemesi dikkatlerden kaçmadı. Evet, Kubilay Aka koronaya yakalanmıştı fakat atlatalı çok olmasına rağmen henüz çukurda göremedik. Bu da izleyicilerin haklı olarak tepkisini çekti. Tabii bir de Nehir senaryosu var. Gizemli senaryosuna giriş yapılmıştı fakat onu da son 2 bölümdür göremiyoruz. Yamacın hali hazırda 2 farklı kadından da çocuğu var. Nehir'in aldırdığını sanıyor fakat gerçek er ya da geç ortaya çıkacak. Yamaç çok zor bir seçim arasında kalacak. Fakat bu süreçte bu iki karakterden birinin veda etmesi bekleniyor. Sizce kim veda etmeli? Nehir mi, Efsun mu? Düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka belirtin dostlar. Önümüzdeki günlerde yeni videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak ve anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.